Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Honda Civic 11. nesliyle birlikte 1972 yılından bu yana yani 53 yıllık bir geçmişe sahip olan Civic 2021'in başında tamamen değiştirdiği tasarımını 2025'e girerken yeniledi dostlar. Tabi değişim sadece tasarımda kalmadı. Beni en çok heyecanlandıran yerlerden teknoloji de artık Civic'in daha güçlü olduğu yanlardan biri. Haydi gelin yeni makyajlı Honda Civic'te neler değişti? Bilmeniz gereken her şeyi yine kendi tarzımızda ve en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Sahiden dostlar 1972 yılından bu yana devam eden Civic artık otomobil dünyasında gerçekten efsane diyebileceğimiz bir seviyede. Dile kolay 11. nesline 2021 yılında kavuşana kadar çok sevilen ve çok daha fazla sevilen modellerinin yanı sıra hala ülkemizde efsane olan kullanılan versiyonları da mevcut. Yeni Honda Civic'e önden baktığımızda makyaj öncesiyle olan fark direkt göze batıyor. Makyaj öncesinde tek parça halinde farlardan uzanıyormuş gibi olan panjur, makyaj sonrasında böyle farların bitimindeki çentikle ayrıldı. Bunun sonucunda yeni Civic'in karakteri biraz daha değişmişken en büyük değişim tamponda yaşandı. Belki de gözünüze çarptı dostlar. Makyaj öncesinde tampon üzerinde bulunan sis lambaları da artık kaldırıldı. Ön tarafta bulunan havalandırma girişi de biraz daha büyüyünce ortaya çok daha vahşi, çok daha yırtıcı bir tasarım görünüyor. Hatta şu an halihazırda makyajsız bir Civic'e sahip olanlar da sadece bir tampon modifiyesiyle beraber makyajlı Civic'e sahip olabilirler. Honda Civic, FC kasayla birlikte özellikle sedan karoserden biraz daha uzaklaşmıştı. Bunu 2021'de FE kasayla beraber tekrar geri kazanırken makyajla beraber tahmin edebileceğiniz gibi profilde herhangi bir şey değişmedi. Tabi 16 ve 17 inçlik jantlar halen daha karizmanın demirbaşları arasında duruyor. Civic sadece Amerika'da 50 küsür yılda 12 milyondan fazla satmış dostlar. 12 milyon. Tüm dünyada ise 30 milyondan fazla Civic yollara çıktı. Bu Civic'ler arasında en Avrupa'yı tasarımıyla makyajlı Civic'in profil tasarımı makyajdan nasibini almadı. Buna karşın dominant kaputun hemen dibinden uzanıp stoplara kadar net biçimde devam eden omuz çizgisi Civic'in hem daha uzun hem de daha oturaklı durmasını sağlıyor. FC Civic'te A sütununda olup yeni nesliyle birlikte kapı üstüne gelen aynalar eğer ki yalıtım oranı %40'ın üzerinde geliştirilmiş olmasa rüzgar sesini içeriye bir hayli fazla alır. Tabi her ne olursa olsun yüksek süratlerde inceden bir rüzgar sesi mutlaka gelir bu tasarımda. Bunda biraz da C segmenti olmasının payı var elbette. Civic'i Civic yapan detaylardan D sütunundaki çentik de varlığını koruyor. Türkiye'ye gelen Civic'lerde lastikler iki farklı boyutta oldu. 215, 55, 16 ve 215, 50, 17 inç olarak Amerika'daki 18 inçlik jantların yoksunluğunda başımıza bir de jant masrafı açılacak gibi. Yalnız 16 inçlerde konfor seviyesi tabi biraz daha fazla artar, o ayrı bir mesele. Yeni Honda Civic'te arka taraftaki değişim tuning havasında. Hatırlıyorum da dostlar 2021 yılında henüz böyle daha biz prototip halini sizlere gösterdiğimizde büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı Civic. Özellikle de bu arka tasarımıyla. Çok Avrupalı olmuş, Audi Civic gibi isimlerle de bu durumu her türlü anlattınız. Honda pek de sizin gibi düşünmüyor olacak ki 2025 yılı makyajında bile bu stop tasarımında en ufak bir değişime gitmeden sadece şeffaf olan kısımları smoke diye tabir edilen biraz daha karartılmış dumanlı bir hale getirdi. Onun dışında bu kendinden spoiler özelliğine sahip arka bagaj kapağıyla beraber üzerinde herhangi bir egzoz çıkışı bulunmayan tampon tasarımı varlığını aynen korumaya devam ediyor. Ama benim Civic'te yine çok hoşuma giden detaylardan ve eminim sizin de çok hoşunuza giden şeylerden biri olan bu köpek balığı anteni halen daha varlığını koruyor. O da bizden yıldızı alır. Yeni Civic elbette makyaj sonrasında boyutlarında bir değişim yaşamadı. 4686 mm uzunluk, 1802 mm genişlik ve 1407 mm yükseklik aynı şekilde korunuyor. Dingil uzunluğu ise 2733 mm. Yıllar içinde C segmentinin de büyüyen boyutlarıyla iç mekanda arka yolcu diz mesafesine bu dingil uzunluğuyla büyük bir katkı sunulsa da 2021 yılında yenilenen tasarımıyla beraber Civic severleri adeta ikiye ayıran iç mekan tasarımı Almanımsı havasıyla bugün bile benim halen daha beğendiğim tasarıma sahip. Yeni Civic'in iç mekanıyla makyaj öncesindeki iç mekan tasarımı arasında görünürde herhangi bir fark yok dostlar. Bu elektrikli ve opsiyonel olarak ısıtma özelliğine sahip koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında benim özellikle yeni Civic'lerde çok hoşuma giden yenilenmiş direksiyon tasarımını görüyorsunuz.
Bu teoride 3 kollu direksiyon simidi üzerinden araçla ilgili tüm ayarları hemen arka tarafında bulunan 10.2 inç büyüklüğünde tamamen dijital gösterge ekranı üzerinden yapıyorsunuz. Benim bu ekranda yine en sevdiğim şeylerden bir tanesi de biraz görünüş itibariyle ve fontlarıyla analog tarafa da kayıyor olması. Bu benim gibi klasik otomobil sever insanların biraz daha hoşuna gidiyor. Tabi hem klasik hem de yenilikçi bir ekran sunmasıyla da Civic bir adım öne geçer. 2021 yılında yine dış mekanda olduğu gibi iç mekanda çok Avrupalı oldu diye sizler tarafından çokça eleştirilmişti. İç mekanda kol dayama içerisinde yine derin bir saklama alanına sahipsiniz dostlar. Keza burada bardaklıkların üstü açık şekilde bırakılmış. Bu da sadece bardaklık olarak kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Ön tarafında ise telefonunuzu kablosuz olarak şarj etmenizi sağlayan kablosuz şarj pedi ile beraber biri şarj biri bağlantı için 2 adet USB Type-C girişi ve 12 volt soket girişine yer verilmiş. 9 inç büyüklüğündeki dokunmatik multimedya ekranı ise sanki konsolun içinden çıkıyormuşçasına burada duruyor ve bu ekran üzerinden de kablosuz olarak Android Auto ve Apple CarPlay'e ücretsiz şekilde bağlanabiliyorsunuz. Ekranın dokunmatik hızı ve hassasiyeti gerçekten başarılı. Kullanım kolaylığı ve uzaklığı da yine oldukça iyi bir seviyede dostlar. Yeni Civic'te beni memnun eden şeylerden bir tanesi de klima kontrol ünitesinin halen daha böyle tuşlu şekilde kalması oldu. Bu ufak gibi görünen fakat büyük bir detay. Onun dışında dostlar iç mekanda öne çıkan özellikler arasında ve aksesuar kısmında ön ayak aydınlatması, konsol ve bardaklık aydınlatmasıyla kapı cebi aydınlatmaları ufak gibi görünen fakat gerçekten hem arabanın ambiyansını değiştiren hem de işlevsel olan aksesuarlar arasında bulunuyor. Yeni Honda Civic tasarımıyla biraz daha Avrupa'yı olsa da halen daha o Japon otomobil hissiyatını korumaya devam ediyor. Tabii ne var? Japon otomobili denildiğinde biraz daha malzeme kalitesi olarak düşük gelen seviye yeni Civic'le beraber yükseltilmiş durumda. Burada biraz daha Avrupalı müşterileri kazanma çabası hakim. Yeni Honda Civic'in bagajında ise arka koltuklar normal konumundayken 512 litrelik hacim sunuluyor. Tabii biz uzun zamandır SUV'lerin hacimlerine alıştık. Yani sedanlardaki en büyük dezavantaj nedir? Bagajın alçakta oluşu. Tabii biz uzun yüklerimizi yine Honda Civic'in bu tek hamlede yatan arka koltukları sayesinde kolayca taşıyabiliyoruz. Dedim ya, makyaj sadece öyle tasarımdaki birkaç ufak değişiklikten ibaret değil. Teknolojik gelişmeler artık yeni Honda Civic'in en güçlü olduğu yanlardan biri. Dostlar, yeni Honda Civic Elegance ve Executive olmak üzere iki farklı donanımda geliyor ve bu iki donanımda da güvenlik ve teknoloji en üst seviyede tutulmuş. Yani iki donanım arasından altta olanı ya da üstte olanı diye bir şey yok. Sadece arada birkaç temel fark var. O da çok fazla herkesin kriteri arasına girmiyor. Yeni Civic Euro NCAP çarpışma testlerinden de 5 yıldızla ayrıldı. Buna ek olarak sürücü, ön yolcu ve yan hava yastıkları ile beraber perde hava yastıkları standart olarak sunuluyor ki bu özelliği iptal etme opsiyonumuz da mevcut. Bununla beraber araç denge kontrol sistemi, ön ve arkada aktif gergili emniyet kemerleri ki bu benim favori özelliklerimden biliyorsunuz, kilitlenmeyi önleyen fren sistemi, elektronik fren gücü dağılımı, acil durum fren desteği, yokuş kalkış desteği ile beraber çarpışma uyarı sistemi ve bununla beraber siz gerçekten artık bir hedefe çarpacağınızı anladığı anda hafifletici fren sistemi yeni Honda Civic'te standart olarak sunuluyor. Şimdi beni heyecanlandıran ve teknolojik olarak biraz da Civic'in elini güçlendiren şeylere geldik. Şerit takip uyarı sistemi, şerit koruma destek sistemi ile beraber şerit tutma asistanı ve trafik işareti tanıma sistemi de yeni Honda Civic'in hem Elegance hem de Executive donanımında standart olarak sunuluyor. Şimdi Sefa, bunun neresi seni heyecanlandırdı diyebilirsiniz. Dostlar, yeni Honda Civic'e adeta yarı otonom bir sürüş özelliği kazandıran, otomatik olarak durup kalkma özelliğine sahip adaptif hız sabitleyici de standart olarak yeni Civic'te bulunuyor. İşte hem bu adaptif hız sabitleyici hem de şerit takip asistanlarıyla trafik işareti tanıma sistemi birleştiğinde de yarı otonom bir sürüş deneyimini yeni Civic'te yaşayacaksınız. Elektrikliye, hibrite inat, benzinli ve LPG'li motor seçenekleriyle beraber sorunsuz Japon otomobili çizgisinde biz yine bildiğimiz kulvardan gidiyoruz. Motor konusunda ise elektriklilerin ve hibritlerin havada uçuştuğu otomobil dünyasında Türkiye'ye özel Elegance ve Executive donanımda 1.5 litre VTEC turbo benzinli ya da aynı motorun doğuştan LPG'li versiyonuna sahip olabilirsiniz. 1.5 VTEC turbo benzin tarafında
maksimum 182 beygir güç, 240 Nm tork üreten yeni Honda Civic, sıfırdan 100'e 8.1 saniyede çıkarken maksimum 200 km/saat son hıza sahip. 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi 6,5 litre dolaylarındayken bu motoru CVT yani sürekli değişken şanzımanla yönetiyorsunuz. Doğuştan LPG'li 1.5 litre VTEC Turbo Eco versiyonunda ise beygir gücü hissedilir seviyede düşüyor. Bu motordan 129 beygir güç, 180 Nm tork üretirken sıfırdan 100'e çıkma süresi benzinliğe göre 2,5 saniye artarak 10,5 saniyeye çıkarken maksimumumuz değişmiyor yine dostlar, 200 km/saat olarak belirlenmiş. Yakıt tüketimi de safkan benzinliğe göre değişmezken 6.2 litrelik bir ortalama değer belirtilmiş. Fren konusunda her iki versiyonda da önlerde hava soğutmalı disk kullanırken arkalarda sadece disk bulunuyor ve süspansiyon konusunda da önlerde MacPherson bulunurken arkalarda Toya kontrol bağlantılı ve viraj denge çubuklu bir süspansiyon taşıyıcı sistem kullanılıyor. Ve dostlar geldik fiyata. Şu an hali hazırda halen daha 2024 model Honda Civic yani makyajsız Honda Civic satışta. Elegance'ın 1.5 litre VTEC Turbo Eco yani LPG'li versiyonunda 1.998.000 liradan alıcılarını bekleyen makyajsız Civic 2025 yılı makyajına geçtiği zaman arada 42.000 liralık bir fiyat farkı ile beraber 2.040.000 liradan alıcılarını bekliyor. Tabi kampanyalı olarak makyajsızın kampanyasız fiyatı 1.998.000 liraya yeni bir Civic sahibi olabilirsiniz. Avrupa'da ise yeni Civic sadece hibrit olarak satılıyor ve başlangıç fiyatı 39.500 euro. Bugünkü döviz kuruyla beraber 1.477.000 liraya tekabül eden yani bu vergisiz olarak 1.5 milyon liraya gelecek hibrit versiyonu eğer ki Türkiye'ye gelse fiyatı neredeyse 3 milyon liraya yaklaşacak gibi. Ne dersiniz dostlar? Yeni Honda Civic'in hibrit versiyonu ülkemize gelmeli mi yoksa biz benzinli LPG'li olarak bu fiyatları korumalı mıyız? Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni Honda Civic'in makyajsız kasasındaki fiyat farkıyla beraber bilmeniz gereken her şey bu şekildeydi dostlar. Yeni Honda Civic'in makyajsız kasasıyla arasındaki fiyat farkıyla beraber bilmeniz gereken her şey bu şekildeydi dostlar. Siz aradaki bu farkı ödeyip makyajlı kasayı mı tercih ederdiniz yoksa hiç de öyle masrafa gerek yok biz makyajsızdan devam mı derdiniz? Bunun da cevabını merak ediyorum. Ayrıca yeni Honda Civic ile ilgili aklınıza takılan her şeyi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ne diyoruz? Bir sonraki videodan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.